Ginnungagap ve ilk dev. Ymir, sonsuz uçurumdan yaratılışın doğuşu. Henüz ne yerin, ne göğün, ne de uçsuz bucaksız denizlerin var olduğu o kadim zamanlarda her şeyin başlangıcında sadece Ginnungagap vardı. Ginnungagap, kelime anlamıyla esneyen boşluk ya da büyülü uçurum olarak bilinen, sonu gelmez, sessiz ve şekilsiz bir hiçi ifade ediyordu. Bu mutlak hiçliğin kuzeyinde dondurucu soğukların, sislerin ve karanlığın diyarı Niflheim uzanırdı. Güneyinde ise alevlerin, amansız ısının ve ışığın ülkesi Muspelheim cayır cayır yanardı. Bu iki zıt alem Ginnungagap'ın uçurumunun kenarında karşı karşıya duruyordu. Zamanla Niflheim'ın dondurucu nehirlerinden akan zehirli sular Ginnungagap'ın boşluğuna doldu ve katman katman buz kütlelerine dönüştü. Boşluk, kıra ve devasa buz dağlarıyla kaplandı. Ancak güneyden, Muspelheim'ın yakıcı fırınından esen sıcak rüzgarlar bu buzlara ulaştı. Isı, kıra ile buluştuğunda buzlar erimeye ve damlamaya başladı. Bu hayat dolu damlalar, hiçliğin ortasında bir araya gelerek şekil aldı ve kıradan ilk canlıyı oluşturdu. Bu, tüm devlerin atası olacak olan, tasvir edilemez büyüklükteki ilk dondurucu dev Ymir'di. Ymir, tek başına bu soğuk ve karanlık boşlukta uyandı. Onun doğuşuyla aynı anda yine eriyen buzlardan şekil alan devasa bir inek olan Audumbla da belirdi. Audumbla'nın memelerinden akan 4 süt nehri Ymir'i besledi ve ona muazzam bir güç kazandırdı. Ymir, sütü içip güçlendikçe uykuya daldı. O uyurken vücut ısısı ve zehirli kırağının etkisiyle terledi. Ter damlalarından sol koltuğunun altından bir erkek ve bir kadın dev, bacaklarından ise 6 başlı başka bir dev doğdu. Böylece Ymir, daha sonra tanrılarla savaşacak olan gaddar dondurucu devler ırkının soyunu başlattı. Ginnungagap'ın bu tekinsiz sessizliği sadece Ymir'in ağır nefes alışverişi ve Audumbla'nın tuzlu buz bloklarını yalamasıyla bozuluyordu. İnek, Ymir'i beslemek için buzu yaladıkça ilk tanrıların atası olan Buri'nin saçları, ardından başı ve nihayet tüm vücudu 3 gün içinde buzlardan özgürlüğüne kavuştu. Buri güçlü ve güzeldi. Onun oğlu Bor, bir dev kızı olan Bestla ile evlendi ve bu evlilikten İskandinav mitolojisinin en büyük tanrıları olan Odin, Vili ve Ve doğdu. Tanrılar ve devler arasındaki ebedi savaşın tohumları işte bu ilk hiçliğin ortasında buz ve ateşin buluştuğu Ginnungagap'ta atılmış oldu.